Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte iki şiş dikişsiz laleli babet patik yapacağız. Ben patiğim için böyle ana renk olarak krem kullandım. Lalelerim içinde yeşil, fuşya ve pembe olmak üzere 3 farklı renk tercih ettim. İplerimi şöyle kenara alıyorum. Şişlerim 3 numara, modelim bu şekilde. Laleli çok şık, çok güzel bir model oldu hanımlar. Bu şekilde patiğimizin tabanı, topuğumuz hiçbir yerinde dikişimiz yok. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38, 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hemen patiğime başlayacağım. Patiğimize hanımlar bilek bölümünden başlayacağız. Şu boğaz kısmından başlayacağız. Krem ipimiz ile ipimin ucunda şöyle bir miktar bir ip bıraktım. 60 ilmek atarak başlıyorum. 60 ilmek. Şu birinci ilmeğim. 2, 3, 4, 5. Bu şekilde 60 ilmek atalım gelelim. 60 ilmeğimi attım geldim. Hemen şuraya bir düğüm atacağım. Şöyle ucuna. Geri dönüyorum. Patiğimizin bilek bölümünde haroşa örgü uygulaması yapacağız. Ben örgümüzün hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimi sırasıyla düz yani haroşa olarak örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar haroşa örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ördüm ve geldim. Şimdi geri dönüyorum, ön yüzdeyim. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Şu başlangıç ipimiz sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Bakın burada bir diş haroşamız oluştu hanımlar. Şimdi ön yüzdeyiz. Yine kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimi sıra sonuna kadar düz olarak öreceğim. Sonra tekrar geri döneceğim. Arka yüzde de düz öreceğim. Burada 2 diş haroşa olacak. Aynı işlemi tekrar edeceğim. 3 diş, tekrar edeceğim 4 diş. Bu şekilde hanımlar burada 4 diş haroşamız olana kadar örmemiz gerekiyor. Toplam 4 diş haroşa. Şimdi hep birlikte 4 diş haroşamızı tamamlayalım. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, 4 diş haroşamı buraya ördüm ve geldim. Şimdi ön yüzdeyim. Artırmalarımızı yapacağız. Artırmalarımı ilk 23 ilmeğimi örüp öyle yapmaya başlayacağım. Son 23 ilmek kalana kadar artırmalarımı yapacağım. Burada ilmekler karışmasın diye son 23 ilmeği sayarak ayırıyorum. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22, 23. Hemen şuraya bir işaret koyayım. Yeri belli olsun. Bir ip koyacağım şöyle. 23 ilmeği sol taraftan böyle ayırdım. Ön yüzde artırmamızı yapacağız. Öncelikle buraya ilk 23 ilmeğimi öreceğim. Şu kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ilmeğimi ördüm. Şimdi artırmayı şöyle yapıyorum. İpimi şişime doladım. Bir ilmek düz örüyorum. İpimi şişime doluyorum. Bir ilmek düz örüyorum. İpimi şişime dolayıp bir ilmek düz öreceğim. Bu işaret koyduğumuz yere kadar bu şekilde ilmek aralarına ipimizi şişimize dolayarak artırmalarımızı yapıyoruz. İpimi şişime doladım. Bir ilmek düz ördüm. İpimi şişime doluyorum. Bir ilmek düz örüyorum. İşarete kadar devam edeceğim. Yine ipimi şişime doladım. Bir düz ördüm. Tekrar ipimi şişime doladım. Burada hanımlar şöyle ipimiz kalsın. Kalan 23 ilmeğimi öreceğim. Şöyle ipimi şişime doladıktan sonra ipi şöyle koyayım. Kalan 23 ilmeğimi örüyorum. Bu şekilde 23 ilmek ördük. Bir ilmek örüp artırma yaptık. Son 23 kalana kadar devam ettik ve kalan 23 ilmeğimizi örüyoruz. 60 ilmek başladığımız patiğimizde şu anda artırmalarla birlikte 75 ilmeğimiz oldu. Ön yüzde ilk sıra artırmalarımızı bu şekilde tamamladık. Evet, şimdi geri dönüyorum. Arka yüzde artırma yapmayacağız. İlmeklerimizin tamamını haroşa olarak öreceğiz. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimi örüyorum haroşa olarak.
Evet. Bakın hanımlar, artırdığım ilmeğe kadar geldim. Yine ipimi şöyle alıyorum buraya. 23 ilmek kenarda, yeri belli olsun diye. Arka yüzde artırdığım ilmekleri bakın şu şekilde örünce delik görüntü oluşuyor burada. Bu şekilde örmüyorum. Şöyle yapacağım. Bakın ilmeğin yönünü şöyle değiştiriyorum. Bu şekilde düz örüyorum. Aradaki normal bir düz ilmekleri aynı şekilde düz örüyoruz. Sadece artırdığım ilmeklerin yönünü şöyle değiştirip bu şekilde örüyorum ki burada delik görüntü oluşsun istemiyoruz. Bakın bu şekilde. Artırdığım ilmeğin yönünü değiştirip normal düz örüyorum. Aralardaki birer düz ilmeğimizi aynı şekil normal düz örüyoruz yine. Bakın bu şekilde. Dediğim gibi artırdığımız ilmeklerin yönlerini değiştiriyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm. Şimdi geri dönüyorum, ön yüzdeyim. Tekrar ön yüzde ikinci kez artırmalar yapacağız. Yine kenara ilk 23 ilmeğimi öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Aynı şekilde yine artırmalarımızı yapacağım hanımlar. Bu sol taraftaki şeye kadar, şu işarete kadar 23 ilmekten sonra bakın bir ilmek artırıyorum, bir düz örüyorum. Bir artırıyorum, bir düz örüyorum. Bu şekilde devam edeceğiz. Bir ilmek artıracağız, bir ilmek düz öreceğiz. İşaretime kadar devam edeceğim. Yani sol tarafta 23 ilmek kalana kadar artırmalarımızı bu şekilde tamamlayacağız. Zaten bu son sıra artırmamız. Sonrasında bir daha artırma yapmayacağız. Modele geçeceğiz. Bir ilmek artırdım, bir düz ördüm. Devam ediyorum. Artırdım, düz ördüm. Artırdım, düz ördüm. Artırdım, düz ördüm. Bakın işarete kadar geldim. Buraya son kez artırmamı yapıyorum. İşareti çektim artık ipimi. Kalan 23 ilmeğimizi sıra sonuna kadar örüyoruz. Bu defa hanımlar şişimizdeki ilmek sayımız 105 ilmek oldu. Artık artırma yapmayacağız. 105 ilmek ile modelimize geçeceğiz sevgili hanımlar. Evet, sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm. Şimdi tekrar geri dönüyoruz. Arka yüzde hanımlar, yine bir önceki sıra arka yüzde yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. İlmeklerimizin tamamı sıra sonuna kadar haroşa olarak örülecek. Yalnız bu artırma yaptığımız ilmeklerimiz var ya, yine onların yönünü değiştirerek öreceğiz ki bir önceki sırada olduğu gibi delik görüntü oluşmasın. Bu şekilde sıra sonuna kadar örelim gelelim. Evet, sıra sonuna kadar arka yüzde ilmeklerimi haroşa ördüm. Şimdi ön yüzdeyi hanımlar. Haroşa yapmayacağız artık. Bu bölümde ilmeklerimizi ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde öreceğiz. Şu an ön yüzdeyim. Kenar ilmeğimi alıyorum. Ön yüzde olduğum için ilmeklerimi sırasıyla düz olarak örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar düz örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi düz ördüm geldim. Geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Bu sıramızda da kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. Sırasıyla arka yüzde ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Ön yüzde düz, arka yüzde ters. Bu ikinci sıramız oluyor. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ters örelim gelelim. Evet, sıra sonuna kadar ters ördüm ilmeklerimi, geldim ön yüzdeyiz. Yine aynı işlemi tekrar edeceğiz hanımlar. Ön yüzde düz, arka yüzde ters ilmeklerimizi 2 sıra daha öreceğiz. Ardından lale modelimize başlayacağız. Ön yüzde sıra sonuna kadar düz örelim. Ardından geri dönelim. Arka yüzde de ilmeklerimizi ters örüp tekrar ön yüzde buluşalım. Evet hanımlar, önde düz arkada ters ilmeklerimi tekrar ördüm geldim. Şimdi modelimize başlayacağız. Bu lale modelimize toplam 8 sıradan oluşuyor. Modelde ilk sıramızı yapacağız. Şöyle pembe ipimi de hazırladım buraya. Kenar ilmeğimi aldım. Şu ikinci ilmeğim. 3, 4 tane krem ördüm. Pembemi ekleyeceğim. Buraya bir ilmek pembe örüyorum. İlk lalemizi bu şekilde başlattık. Hemen pembe ipimin ucunu kremime düğümleyeceğim. Patiğim sökülmesin. Modelde ön yüzde birinci sıramız bu şekilde. 4 krem ile başladık. Yanına bir tane
pembe ördüm. Şimdi şöyle kremimi alıyorum. Modelin ilk sırasında 5 tane krem öreceğim. 3, 4, 5. Bir tane pembe. 5 ilmek krem örüyorum. 3, 4, 5. Bir tane pembe. Pembe ipimizi örerken hanımlar bakın arkada pembe ipimizi biraz esnek bırakalım. Patik ayağa giyilince böyle kasılma yapmasın. Şöyle esneklik payı olsun. Ayağa rahat girsin. Buna dikkat edelim. İpleri arkada biraz esnek bırakalım. Modelin ilk sırası sevgili hanımlar 5 krem 1 pembe diye devam edecek. 5 krem 1 pembe. Bu şekilde. Sıra sonuna kadar 5 krem 1 pembe. Örelim gelelim. Evet, sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm. En son 4 ilmeğim krem. Bu şekilde modelin ilk sırasını ön yüzde kurduk. Şimdi arka yüzde modelde ikinci sıramız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi ters örüyorum. Burada artık fuşya ipimi ekleyeceğim sevgili hanımlar. Şöyle. İlk lalemi yapacağım. Yapacağım işlem şu. 2 fuşya, şöyle fuşya ipimi alıyorum. 2 tane fuşyamı ters olarak örüyorum. Fuşya ipimin ucunu da hemen kremime düğümleyeceğim. Her eklediğimiz yeni ipte düğümlemeyi unutmayalım. Yoksa patik sökülür. Buna dikkat edelim. Hemen şuraya düğümümü attım. 2 düğüm. Şimdi 2 fuşya, pembeyi kullanmayacağız artık. Bir krem, tekrar 2 tane fuşya. Modele 2 krem ile başladık. Devamında 2 fuşya 1 krem. 2 fuşya 1 krem devam edecek. Burada hanımlar bu pembe ipimi de artık kullanmayacağım için tek sıra kullandık. Pembemi kesiyorum. Yine pembe ipimin ucunu da şuraya düğümleyeceğim hemen kremime. Bu şekilde. Arka yüzde modelin ikinci sırası böyle devam edecek. Bakın 2 tane fuşya örmüştüm. Hemen şuraya 1 tane krem, 2 tane fuşya. 1 krem örüyorum ters olarak. 2 ilmek fuşya. 1 tane krem. 2 ilmek fuşya. Bu şekilde bakın. Önden görüntümüz bu. 1 krem. 2 fuşya. Sıra sonuna kadar 1 krem 2 fuşya. Örelim gelelim. Evet, sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm geldim. Şimdi tekrar ön yüzde lale modelimizde 3. sıradayız. Bu sıramızda kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şu ikinci ve 3. ilmeğimi de krem ile ördüm. İlk 3 ilmeği krem ile ördüm. Tekrar fuşyamı alıyorum. İlk lalem için 3 tane fuşya örüyorum. Lale aralarına hanımlar 3'er ilmek krem örüyoruz. Yani modelimiz 3 ilmek fuşya, 3 ilmek krem olacak şekilde devam edecek. Tekrar bakın 3 tane krem örüyorum. Yine 3 tane fuşya. Bakın şeklimiz bu. 3 krem 3 fuşya sıra sonuna kadar örelim gelelim. Evet hanımlar 3. sıramızı yaptım. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzde modelde 4. sıramız. Bu sıramızda kenar ilmeğimi alıyorum. Krem ilmeklerimi krem ipimle öreceğim. Fuşyaları da fuşya ile. Yani 4. sıramızda ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle ters olarak örüyoruz arka yüzde olduğumuz için. 3 fuşya 3 krem böyle devam edecek. Bu şekilde 3 ilmek fuşya. Yanına hemen 3 tane krem. Bakın ön yüzden görüntümüz şu. Sıra sonuna kadar bu şekilde tamamlayalım gelelim. Evet, arka yüzde ilmeklerimi ördüm geldim hanımlar. Tekrardan ön yüzdeyim. Modelde 5. sıram. Bu sıramızda kenar ilmeğimi aldıktan sonra şu 2, 3, 4 tane krem örüyorum. 3 tane fuşya vardı. Ortadaki fuşya ilmeğimi sadece 1 ilmek fuşya olarak örüyorum. 4 krem ile başladık. 1 fuşya ördük. Modelin devamında 5 krem 1 fuşya olacak şekilde ilmekleri öreceğiz. 5 krem 1 fuşya. Yine ipleri kontrollü bir şekilde arkada sıkarak bırakmayalım. Esnek bırakalım. 5 krem 1 fuşya 5 ilmek krem 1 fuşya. 5. sıramız bu şekilde devam edecek. Görüntümüz, şeklimiz böyle. Sıra sonuna kadar örelim gelelim.
Evet, sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm geldim hanımlar. Şimdi arka yüzdeyim. Modelimde 6. sıradayım. Laleler bitti. Bu sıramızda yaprağımıza geçeceğiz. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi ters örüyorum. 2 kremden sonra buraya yeşil ipimi ekleyeceğim. Şöyle yeşilimi yaklaştırıyorum. Artık yaprağımızı yapıyoruz. 6. sıramızdan itibaren. Buraya 2 tane yeşil örüyorum ters olarak. Şu birinci yeşilim. Şu da ikinci yeşilim. Hemen yeşil ipimin ucunu kremime düğümleyeceğim. Şöyle kremime düğümledim. Kenara 2 tane krem ördük. Yanına 2 tane yeşil. Tekrardan 1 krem 2 yeşil diye devam edecek. 1 krem 2 yeşil. Bu şekilde. Buradaki fuşya ipimi de yine kesiyorum. Yine fuşyamın ucunu da düğümleyeceğim. Bu ipuçlarımızı hanımlar şu arkalara gizleyeceğiz. Bu şekilde görünmeyecek. Yoksa çirkin bir görüntü oluşur. Patiği bitirdikten sonra bu iplerimi de tek tek gizleyeceğim arkalara. Şimdi modelin devamında 2 yeşil 1 krem devam edeceğiz patiğimizi örmeye. Tekrar yeşilimi alıyorum. Bakın 2 yeşil 1 tane krem 2 ilmek yeşil 1 krem 2 yeşil. Bakın şöyle devam ediyor. Görüntümüz böyle ön yüzden. Sıra sonuna kadar bu şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, tekrardan ilmeklerimi ördüm. Ön yüze geldim. 7. sıramı yapacağım yine yaprağımda. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2. ve 3. ilmeğimi krem ile ördüm. İlk yaprağımı yapıyorum. 1 yeşil, 1 krem, 1 yeşil. Lale aralarına 3'er tane krem örüyoruz. İkinci lalemin yaprağını yapacağım. 1 yeşil, 1 krem, 1 yeşil. Tekrar lale arasına 3 tane krem örüyoruz. Yeniden lalemin yaprağını yapıyorum. 1 yeşil, 1 krem, 1 yeşil. Lale aralarına 3'er tane krem örüyoruz. Görüntümüz şöyle oluyor. Sıra sonuna kadar 7. sıramızı bu şekilde tamamlayalım gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi sıra sonuna kadar ördüm. Geri dönüyorum. 8. ve sonuncu sıramızı yapacağız artık. Kenar ilmeğimi aldım. Şu ikinci, 3 ve 4 ilmek krem ile ters ördüm. Tam bu ortaya bir ilmek yeşil örüyorum. Bu sıramızda 4 krem ördük ters olarak, yanına bir yeşil. Devamında 5 krem bir yeşil olacak şekilde ilmeklerimizi örüyoruz. Bakın 5 krem ördüm. Bir ilmek yeşil. Tekrardan 5 ilmek krem. Bir tane yeşil. Bu sıramız 5 krem bir yeşil olacak şekilde devam edecek. Şöyle. Tekrardan bir yeşil. Bakın ön yüzden göstereyim. Şekil bu. Sıra sonuna kadar örelim gelelim. Evet hanımlar, arkada ilmeklerimi ördüm. Lale modelimizi tamamladık. Artık lale modelimiz bittiğine göre tekrar ilmeklerimizi ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde öreceğiz. En son yeşilime kadar geldikten sonra son olarak yeşil ipimi de keseceğim. Şöyle ucunu düğümlüyorum. Artık model kurulumunu tamamladık. Ön yüzde düz, arka yüzde ters hanımlar, ilmeklerimizi tekrar şu haroşalardan sonra olduğu gibi 4 sıra öreceğiz. Ön yüzde düz öreceğiz, arka yüzde ters, tekrar ön yüzde düz, arka yüzde ters. Bu şekilde 4 sıra ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet hanımlar, ön yüzde düz, arka yüzde ters 4 sıra ilmeklerimi ördüm geldim. Patiğimizin model bölümünü tamamladık. Tabana geçeceğiz fakat tabana hazırlık olsun diye buraya bir diş haroşa örmemiz gerekiyor. Bu aşamada bakın model tek şişte böyle düz şiş kullandığım için toplanmış gibi oldu. Taban bölümde model daha net görünsün diye bu bölümde şöyle sadece 2 sıralığına misinalı şiş kullanacağım. Modelin şekli net görünsün diye. Bir de fotoğraf çekiminde de model daha düzgün görünsün diye. Normalde misinalı şiş çok sevmiyorum. Bakın bu aşamada haroşa yapacağız hanımlar. Hem ön hem arka yüzde düz örünce ilmeklerimizi haroşa düşüyordu. Bu şekilde ilmeklerimizi ön yüzde düz olarak öreceğiz. Sıra sonuna kadar ilmekleri düz örelim gelelim. Evet hanımlar, sıra sonuna kadar ilmeklerimi düz ördüm. Şimdi şöyle geri dönüyorum. Şu an misinalı şiş bana işkence gibi geliyor. İnanın bayağı bir zorlanıyorum. Bakın arka yüzde de yine kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimi
düz olarak örüyorum. Böylece ön yüze bir diş haroşamız düşmüş oluyor. Bu şekilde hepsini düz öreceğiz. Bakın şeklimiz bu. Bu aşamada hanımlar ben hemen şuradaki iplerimin uçlarını gizledim. Unutmadan diğer tarafı da göstereyim. Bakın şöyle tığ ile arkada ilmek aralarına şuralara girerek bakın uçlarımızı bu şekilde gizledim görünmesin diye. Bakın şöyle çirkin bir görüntü oluyor hanımlar, sonuçta böyle ipler. Evet, bu şekilde iplerin uçlarını da gizledim. Bunu da unutmadan göstereyim dedim. Şimdi sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz örelim. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, arka yüzde de ilmeklerimi düz ördüm. Bakın buraya bir diş haroşamız oluştu. Bakın patiğimizin şekli şöyle, misinalı şiş takınca bakın şeklimiz ortaya çıktı. Görüntümüz bu şekilde hanımlar. Şimdi burundan başlayarak patiğimizin tabanını yapacağız. Tabanımız için de yine ben maalesef diğer şişlerime döneceğim. Çünkü misinalı şiş bana işkence gibi geliyor. Şöyle ayıracağız hanımlar taban ayrımını. Burnumuza 9 ilmek ayıracağız. Şişimde toplam 105 ilmeğim var. 105 ilmekten 9 ilmeği çıkartınca geriye 96, evet doğru, 96 ilmeğim kalıyor. 96 ilmeği de iki yana eşit paylaştırınca yanlara 48'er ilmek düşüyor. Tabanımızı yapabilmek için öncelikle hemen şuradaki ilk 48 ilmeğimizi öreceğim. Bu şekilde 4 oldu. 5, 6, 7, 8. Şimdi 48 ilmeğimi bu şekil örüp geliyorum. Evet, 48 ilmeğimizi ördüm. Şimdi patiğimizin burun kısmı için 9 ilmek daha öreceğim. Artık tamamen haroşa yapıyoruz burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Saydığımda şu kenarda da 48 ilmeğim kalıyor. Ardından geri dönüyorum 9 ilmekten sonra. Tabanda ipimiz hep karşıda olacak. Ve ilk ilmeğimizi örmeden alacağız. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Burun ayırdığımız 9 ilmeği tekrar ördük. Burada 9 ilmek ile bir diş haroşamız oluştu. Tabanımız 13 ilmek olacak. 13 ilmek olana kadar da her sırada yanlardan ikişer ilmek keserek kesim yaptığımız ilmeği de ortaya ekleyeceğiz. Şöyle ki yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi aldım. Önce 9 ilmeğimi öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hemen şu kenardan 2 ilmek keserek ördüm. Bu kesim yaptığım ilmeği de ortaya ekledim. Ortada 10 ilmeğim oldu. Geri dönüyorum yine. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. 10 ilmeğimi öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hemen şu kenardan 2 ilmek keserek ördüm. Bunu da ortaya ekledik. 11 ilmek oldu. Tekrar geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bu defa 11 ilmeğimi örüyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kenardan 2 ilmek keserek ördüm. Bunu da ortaya ekledik. 12 oldu. Tekrar geri döndüm. Yine ip karşıda, ilk ilmeğimi aldım. 12 ilmek örüyorum. 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kenardan 2 ilmek keserek ördüm. Bunu da ortaya ekledik. Orta kısımda sevgili hanımlar 13 ilmeğim oldu. Artık 13 ilmek ile tabanımızı öreceğiz. Yani 12 ilmeğimizi öreceğiz. 13. ilmekte kesimi yapacağız. Yine ip karşıda, ilk ilmeğimi aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13. ilmeği örerken yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Kesimden sonra geri döndüm. Yine aynı işlemi yapacağım. İp karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Burada 12 ilmeğimi öreceğim. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13. ilmekte yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Tekrar geri dönüyoruz. Yapacağımız işlem bu. 12 ilmek örüyoruz. 13. ilmekte kesimimizi yapıyoruz. Taban 13 ilmek ile bu şekilde örülüyor. Yine bakın 12 ilmeğimi ördüm. 13. de yandan da bir ilmek alarak kesimimi yaptım. Tekrar geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi aldım. 12 ilmeğimi öreceğim. 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ilmekte yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Taban 13 ilmek üzerinden hanımlar bu şekilde örülecek. Biz bu kesme işlemine sağ ve sol şişimizin ucunda şu iki yanda üçer ilmek kalana kadar devam edeceğiz. Hem şurada 3 ilmek kalacak hem de şu sağ kenarda. Bu şekilde tabanımızı örelim, ardından buluşalım. Evet hanımlar, yanlarda üçer ilmeğim kalana kadar tabanımı 13 ilmek olarak bu şekilde ördüm geldim. Şimdi kesimler devam edecek. Yine ip karşıda ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Tekrar 12 ilmek öreceğim. Yani tabanımda 1 ilmek kalana kadar öreceğim. 13. ilmekte kesim yapacağım. Bu sıramızda ekstra kesimlerde olacak. Bakın şu 13. ilmeği örerken yandan da bir ilmek alıp ikisini kestim. Burada 2 ilmek kaldı. Geri dönüyorum. İp karşıda ilk ilmeği örmeden aldım ve öndeki 2 ilmeği tekrar keserek örüyorum arka yüzde. Bakın şöyle. Şimdi tabanımda son 3 ilmek kalana kadar öreceğim. Yandaki 3 ilmek hariç. Tabanda 3 ilmek kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. Bakın tekrar 3 ilmek kaldı. Yine öndeki 2 ilmeği kesiyorum. Sonuncu ilmeği örerken yandan da bir ilmek alıp ikisini kestim. Şimdi geri döndük. Yanlarda 2'şer ilmek kaldı. Şu son 2 ilmek hariç tabanımda 1 ilmek kalana kadar tekrar ilmeklerimi haroşa örüyorum. Bu sonuncu ilmeği örerken yandan da bir ilmek alıp ikisini kestim. Bakın burada 1 ilmek kaldı. Geri dönüyorum. Yine ip karşıda ilk ilmeği örmeden aldım. Öndeki 2 ilmeği tekrar keserek ördüm. Şimdi tabanımda 3 ilmek kalana kadar ilmeklerimi öreceğim. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Sonuncu ilmeği örerken yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Yanlarda birer ilmeğim kaldı. Şimdi kenarda son bir ilmek kaldı. Yani son 2 ilmek kalana kadar öreceğiz. Son kez kenardaki ilmeği de keseceğiz artık. Bakın son 2 kalana kadar ördüm. Son 2 ilmeğimi kesiyorum. Geri döndüm. Yine ilk ilmeğimi aldıktan sonra öndeki 2 ilmeğimi keserek ördüm. Yine tabanda 3 kalana kadar örüyorum. Yine buradaki 2 ilmeği de keserek ördüm. Sonuncu ilmeği örerken yandaki ilmeği de alıp ikisini bir kestim. Burada hanımlar 7 ilmek kaldı. Biz bu 7 ilmek ile patiğimizin arka bölümünü öreceğiz. Yine ip karşıda ilk ilmeği örmeden aldım. Son 2 ilmek kalana kadar örüyorum. Son 2 ilmeği kestim. Burada 6 ilmek kaldı. Bu aşamada hemen şuradaki ilk kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkarttım. Tekrar 7 ilmek oldu. Bu şekilde hem patiğimizin arkasını örmüş oluyoruz hem de arka bölüm şu kenarlara eklenmiş oluyor. İlmek çıkarttıktan sonra geri döndüm. Bu ilk sırada haroşa yapacağım. İp karşıda ilk ilmeğimi örmeden aldım. Tekrar son 2 ilmeğim kalana kadar ördüm. Son 2 ilmeğimi kestim. Geri dönüyorum. Hemen şuradaki ilk kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmeğimi çıkarttım. Burada bir diş haroşa ördük arka bölüme. Artık bu arka bölümde hanımlar şurada model bütünlüğü sağlansın diye buralarda ön yüzde düz, arka yüzde ters örgü uygulaması yapacağız. Yine son 2 kalana kadar öreceğiz. İlk ilmeğimi aldım. İlmeklerimi ön yüzdeyim, düz örüyorum. Bakın son 2 kaldı. Son 2'yi kesiyorum ve sıradaki kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkarttım. Geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Bu defa ip benden tarafta, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Yine son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Son 2 ilmeğimi tersten keserek örüyorum arka yüzde olduğum için. Geri döndüm. Yine buradaki sıradaki kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi hemen şuradan çıkartıyorum. Şöyle. Patiğimizin arka bölümünü böyle yapacağız. Önde düz, arkada ters öreceğiz. Son 2 ilmeği keseceğiz ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkaracağız. Geri döndüm. Yine kenar ilmeğimi aldıktan sonra son 2 kalana kadar örüyorum. Arka yüzde olduğum için son 2'yi tersten kestim. Geri dönüyorum. Bir sonraki kenar ilmek yerinden ilmeğimi çıkarttım. Bu şekilde. Hanımlar ön yüzde düz, arka yüzde ters örmeye şu haroşalı kısımlara kadar devam edeceğiz. Bakın şuraya kadar. Bu haroşalı bölümlerde tekrar haroşa öreceğiz bilek kısmında. Şu haroşalı bölümlere kadar önde düz, arkada ters örelim, gelelim. Evet hanımlar, haroşalı bölümlere kadar patiğimin şu arka bölümünü ördüm geldim. Artık burada haroşa yapacağız. Yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Hem ön hem arka yüzde düz öreceğiz artık. Yine son 2 kalana kadar ördüm. Son 2 ilmeği kesiyorum. Sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkarttım. Geri dönüyorum. Yine ip karşıda olacak haroşalı bölümde. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Tekrar son 2 kalana kadar ördüm.
Son 2 ilmeğimi kesiyorum. Geri döndüm. Yine buradaki bakın sıradaki kenar ilmek yerinden ilmeğimi çıkarttım. Burada bir diş haroşa oldu. Kenar bölümde 6 diş haroşa var. Burada da 6 diş haroşa olana kadar devam edeceğiz. Yani şu uçlara kadar. Bir kere daha yapalım. Yine son 2 kalana kadar ördüm. Son 2'yi kesiyorum. Sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkarttım. Tekrar geri döndüm. Yine ip karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Son 2 kalana kadar örüyorum. Son 2'yi kestim ve geri dönüp sıradaki kenar ilmek yerinden tekrar ilmek çıkarttım. Bu şekilde şu uçlara kadar bakın, son kenar ilmek yerlerine kadar örelim gelelim. Evet, şu uçlara gelene kadar topuk bölümünü tamamladım hanımlar. Yine ilmeklerimi ikişer ikişer toplayarak kesiyorum. Patiğin topuk bölümünü de burada tamamlamış oluyoruz. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da kestim. Yine ilmek burada tümsek bir görüntü oluşmasın diye dibine batarak burayı şöyle düzlüyorum. Bir de zincir çektim. Patiğimizin şu bilek kısmına şöyle tek sıradan oluşan kenar tığlaması yaptım. Kenar oyası da diyebilirsiniz. Şimdi onun yapılışını anlatacağım. Dileyen sade de kullanabilir. Hemen öndeki kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden batarak ilmek çıkartıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Şu kenardan kalan ipimizin, başlangıç ipimizin ucu bu hanımlar. Başlangıç ipimizin ucunu da böyle arada gizleyerek götüreceğim. Sık iğneden sonra 3 zincir çekiyorum. Bu sık iğnenin içine batarak şöyle bir kirpik oluşturuyorum. Şimdi sıradaki değil, bir sonraki, bakın kirpiğimizi sabitlerken sıradaki kenar ilmek yeri değil, hemen bir sonraki kenar ilmek yerine batarak kirpiğimizi sabitliyoruz. İlkini yaptık. Şimdi ikinciyi yapalım. Tekrar sık iğne yapacağız. Sık iğneyi yaparken hemen sıradaki kenar ilmek yerine batarak yapıyoruz. 3 zincir çekiyorum. Bu sık iğnenin içine tekrar girerek buraya bir kirpik oluşturuyorum ve sıradaki değil bir sonraki kenar ilmek yerine batarak bunu sabitliyorum. Üçüncüyü de yapalım. Sıradaki kenar ilmek yerine batarak önce bir sık iğne yaptım. 3 zincir çekiyorum. Sık iğnenin içine batarak kirpik oluşturdum ve bunu sabitlemek için sıradaki değil bir sonraki kenar ilmek yerine batarak kirpiğimi buraya sabitliyorum. Bu şekilde. Bu patiğimizin çevresini böyle dolanacağız hanımlar. Şimdi ilk başladığımız yere kadar dolanalım, ardından buluşalım. Evet hanımlar, ilk başladığım yere kadar kenar tığlamamı tamamladım, geldim. 2 tane de zincir çekiyorum ve artık ipimi kesiyorum. Hemen ipimin ucunu gizleyeceğim. Şu arka ilmek aralarına girerek tekrar zincir tekniğiyle buraya bir düğüm daha attım. Şöyle güzelce gizliyorum. Evet, patiğimizi böylece tamamladık. Bakın hanımlar, patiğimiz görüntü itibariyle bu şekilde. Bakın, babet patik şöyle alt tarafı haroş olduğu için gayet yumuşak, ayağı saran bir model oldu. Patiğimiz bu şekilde. Hemen hanımlar modelimi manken ayağıma da giydireyim. Birlikte modelimizin ayaktaki duruşuna da bakalım. Çok güzel, kolay, şık, çeyiz içinde oldukça uygun bir model oldu hanımlar. Ben çok severek, çok beğenerek yaptım. Umarım sizler de benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Buyurun modelimizin ayaktaki duruşu. Şöyle tabanımız, bakın topuğumuz dikişsiz olması itibariyle de oldukça kullanışlı, rahat bir model oldu. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.